Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Hepinizin çok yoğun şekilde soru yönelttiği erken seçim olacak mı, olmayacak mı konusuna değineceğiz bugün. Efendim erken seçim olacak mı, erken seçim mi olacak, baskın seçim mi olacak? Bu zorlu sürece, yani bu sistem içerisindeki problemli sürece hükümet olağan seçim sürecine kadar dayanabilecek mi? Bugün bunlardan bahsedeceğiz efendim. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle efendim dünya çok ciddi anlamda bir değişimin eşiğinde. Ekonomik, sosyal, siyasal sistem değişiyor. Siyasal sistemin yanı sıra yönetsel sistem de değişiyor. Değişen yönetsel sistemde ön plana çıkan lider profili hem devlet gücünün desteğini alan hem de demokratik doğal lider endeksli yönetsel sisteme adapte olabilecek bir kişi profili çiziyor aslında yeni sistemdeki lider profili. Değişen lider profiliyle beraber yönetsel sistemi en çok etkileyen faktörler arasında da ekonomi dikkat çekiyor. Dünyada aslında ekonomi dikkat çekiyor. Ekonomik sistemin gidişatını yönetsel sistem belirler, yönetsel sistemin gidişatını da ekonomik sistem belirler aslında. Yani bu ikisini birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Amerikan başkanlık seçimlerine örnek verirsek, Amerikan başkanlık seçimlerinde en belirleyici etken ekonomi olmuştu. Yani Trump gitti, yerine Joe Biden geldi. Joe Biden'ın seçilmesinin altında yatan en önemli sebeplerden biri de, etkenlerden biri de ekonomiydi aslında. Netice itibariyle orada bir siyasal değişiklik söz konusu oldu. Yönetsel değişiklik söz konusu oldu. Keza Fransa'da olaylar dinmiyor. Hükümet karşıtı olaylar devam ediyor. Rusya'da Navalny olayları başladı. Ayrı bir başlık, buna ayrıyeten değineceğiz Rusya'da neler olduğuna dair. Almanya'da Merkel bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı. Çünkü yeni konjektüre uygun adaylarda değiller aslında bir anlamda. Bir de öte taraftan yorgunluklar da var, yani yorulmuşluk da var, yıpranmışlık da var siyasi liderlerin üzerinde. Merkel yıllardır lider. Aynı şekilde Fransa'da hükümet devam ediyor uzun zamandır. Bizde de aynı şekilde bir yıpranmışlık var hükümetlerde. Peki efendim, dünyada bunlar olurken Türkiye'de neler oluyor? Biraz bundan bahsedelim. İster istemez haberleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Gündemi yoğun şekilde takip ediyoruz. Akşam haberlerini izlediğimde, sabah haberlerini izlediğimde bir komedi programı izliyormuş hissine kapılıyorum zaman zaman. Ne oluyor peki? Ülkenin Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı millete adalet nerede diye soruyor. Adalet Bakanı'nın adalet nerede diye millete sorması komik. Biz bilmiyoruz Sayın Bakanım, adalet nerede? Yani biz bu sorunun muhatabı biz değiliz, halk değil bu sorunun muhatabı aslında. Ülkenin Tarım Bakanı'nın patates soğan fiyatlarından haberi yok. Ülkenin Sağlık Bakanı'nın aşılardan haberi yok. Aşılar nerede? Nerede? Cevap yok. Ülkenin Milli Eğitim Bakanı'nın okulların ne zaman açılacağından haberi yok. Yani böyle hemen kızmayın ayrıca, gerçekten yok yani, belki de bilmiyorlar, bence bilmiyorlar. Yani bilmeyen birinin verdiği tepkiler bunlar, bilmeyen birinin verdiği reaksiyonlar. Bütün bunlara ana muhalefet partisi ne diyor efendim? Ana muhalefet partisi Enes Berberoğlu diyor. Enes Berberoğlu çıksın diyor, salıverilsin. Şimdi Sayın Ana Muhalefet Partisi'ne hatırlatmak istiyorum bilmiyorlarsa. Bu ülkenin %95'i, çıkın sokağa sorun isterseniz, Enes Berberoğlu'nu tanımıyor. Enes Berberoğlu kimdir, ne iş yapar, neden içeride? Bunu vatandaş bilmiyor. Başka ne yapıyor efendim Ana Muhalefet Partisi? Anne beni dövdüler. Şimdi her fırsatta şikayet eden bir ana muhalefetten bahsediyoruz. Vatandaşa şikayet ediyor, Avrupa Birliği'ne, Türkiye'yi sürekli şikayet ediyor. Sürekli bir şikayet durumu var ana muhalefet partisinin. Şimdi bu ülkenin, bilmiyorsanız hatırlatalım, bu ülkenin ana muhalefet partisi de, iktidar partisi de çözüm makamıdır, şikayet makamı değildir efendim.
Yani ana muhalefet partisi de çözüm makamıdır. Meclise seçilen milletvekilleri çözüm üretirler. Yani bu ülkenin vatandaşlarının şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Şiddet görmemesi için, mağduriyet yaşamaması için çözüm üretme makamıdır. Türkiye'de adaletin geldiği son nokta ise sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bana bunu nasıl yaparlar? Şimdi bana bile sen benim kim olduğumu biliyor musun? Noktası problemli bir nokta efendim. Yani bu gerçekten problemli bir nokta. Adaletin kişiye özel işlediğini zannediyorlar. Yeri geldiği için hatırlatmak istiyoruz efendim. Sayın bakanlarım, çok değerli milletvekillerim, muhalefet partisi mensupları, iktidar partisi mensupları, bunu hatırlatmak istiyoruz sizlere. Bu ülkenin bakanı, bu ülkenin milletvekili, bu ülkenin çiftçisi Mehmet amca arasında hiçbir fark yoktur efendim. Hepiniz devlet için, devletimiz için ayrı ayrı değerlisiniz. Yani çiftçi Mehmet amca ayrı değerli, bakanlarımız ayrı değerli, milletvekillerimiz ayrı değerli. Birinin diğerinden hukuksal olarak veya niteliksel olarak hiçbir farkı yok efendim. Bunu hatırlatalım. Bu duruş aslında kibrin ve gururun da göstergesi. Bu nasıl bir gurur, bu nasıl bir kibir? Problemli bir durum aslında kibrin, gururun bu kadar ayyuka çıkmış olması. Tam bu noktada büyük devlet adamı 1. Selim'in sözünü hatırlatmadan geçmek istemiyorum. Devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar efendim. Böyle bir gafletteysek de bu gafletten artık uyanmamız lazım. Bu durum efendim iktidar partisi mensupları için de geçerli, ana muhalefet partisi mensupları için de geçerli, diğer muhalif partilerin mensupları için de geçerli. Bu durum şu an için sistemi zorluyordu aslında bir taraftan. Yani vatandaşın gündemiyle siyasilerin gündemi birbirinden çok farklı ve çok bağımsız. Seçim ifadelerinin sıkça gündeme geldiği bu süreçte efendim biz de partileri ayrı ayrı tek tek değerlendirelim istiyoruz. Önceliğimizi ana muhalefet partisine, CHP'ye verelim. Şimdi ana muhalefet partisi uzun süredir bir grup Kemalist, elitist tayfanın eline sıkışıp kalmıştı. Bu durum artık böyle gitmiyor efendim. Dolayısıyla da Muharrem İnce'nin kurduğu parti burada bu iki grubu birbirinden keskin bir virajla ayıracak. Dolayısıyla da efendim aslında CHP daha aşırıcı diyebileceğimiz kesimin elinde sıkışıp kalacak. Daha ılımlı, daha demokrat, daha muhafazakar ve Atatürkçü olan kesim Muharrem İnce ile birlikte ayrılmış olacak CHP'den. Bu da aslında uzun zamandır olması gereken bir şeydi ve oldu. Yani siyasette boşluk olmaz. Aslında kainatta boşluk olmaz. Kainat boşluğu çok kabul etmez. Siyasette de boşluk olmaz. Siyasette boşluğu çok kabul etmez. Dolayısıyla burada bir boşluk vardı ve Muharrem İnce bu boşluğu dolduracak aslında ve bu aradaki keskin ayrımda daha keskin bir hal alacak, daha da netleşmiş olacak. İyi Parti ve MHP'yi değerlendirdiğimizde İyi Parti aslında yavaş yavaş milliyetçi tabanı da konsolide etmeye başladı ve MHP'nin yerini almaya başladı. Ve bu arada da MHP'nin oyları erimeye başladı kendi içerisinde. Dolayısıyla İyi Parti biraz daha ortaya da uzun vadede MHP'nin yerini alacak gibi görünüyor. Bu milliyetçilikte de aşırı milliyetçilik biraz daha yumuşak bir milliyetçiliğe doğru ilerliyor. Öte taraftan da efendim denklemin bir diğer bilinmeyeni HDP. HDP ile ilgili şunu kesinlikle söyleyebilirim ki HDP bir Kürt hareketi falan değil. Bir Kürt hareketini temsil eden bir parti değil.
HDP çözüm sürecinde süreci yönetenlerin Kürtlere sempatik görünmek için müsaade ettiği PKK'nın da desteğini alarak kurulan ve Doğu Güneydoğu halkının başına bela edilen bir parti aslında. Çünkü Doğu Güneydoğu'da birden fazla etnik grup var. Yani sadece Kürtler yaşamıyor orada. O bölgeyi de ayrıyeten konuşuruz. En iyi bilenlerden biri olduğumu iddia edebilirim, bu konuda da iddialıyım. O bölgeyi ayrıyeten konuşuruz. Güneydoğu, Doğu, Kuzeydoğu. Yani o bölgeyi iyi bildiğimi iddia edebilirim. Burada HDP ile ilgili kapatma ifadeleri, şu bu ifadeleri kullanılmamış olsa emin olun ki HDP sistem içerisinde zaten eriyecek. Adını almasalar, hiç böyle kale almasalar sistem içerisinde eriyecek. Ama ne kadar bir şeyi dillendirirseniz o olumlu ya da olumsuz halk nezdinde bir karşılık görüyor. Ya bırakın dillendirmeseniz dahi, yani hiçbir şey yapmasalar, mesela hiçbir şey yapmasalar HDP'nin oyları eriyecektir sistem içerisinde. Yani bırakın, yani halk zaten kimin ne olduğunu biliyor. Yani halkın burada tepkisi çok değişmiyor. Ona da değineceğim efendim. Gelelim efendim iktidar partisine. Son olarak onu değerlendirelim. Şimdi iktidar partisinde durum biraz kritik. Parti içerisinde ufaktan kavgalar başlamış durumda. Sen ben kavgası başlamış durumda. Şimdi şöyle de bir durum var iktidar partisinde efendim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Parti mensuplarının büyük bir bölümünün davayı terk ettiğini düşünüyor. Ki keza görüntüde o, görünen fotoğrafta o. Kapı kapı dolaşıp herkese ulaşmamız lazım diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Yalnız kapı kapı dolaşacak adam kaldı mı onu da tartmak lazım. Yani biraz daha menfi çıkarlar ön plana çıkmaya başladı parti içerisinde. Bu durumda partinin dağılmasına sebep olacak. Yani parti biraz daha kopacak. Şu konuda da iddialıyım. Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti'den uzaklaşsın, daha fazla oy alacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı seven çok da büyük bir kitle var ve bu kitlenin büyük bölümü de AK Parti çok istemiyor, çok da sempati duymuyor aslında. Peki efendim, sürecin sonunda ne olacak? Erken seçim mi olacak, baskın seçim mi olacak? Kim alacak? Nasıl bir profil bizi bekliyor? Ki keza ben baskın seçim olacağını düşünüyorum. Erken seçim geçti çünkü geride kaldı. Da bu tartışmalar, kısır tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Baskın bir seçim beklentim var. 2021'in sonunda veya 2022'nin başında, yani önümüzdeki bir yıllık zaman zarfı içerisinde bir seçim Türkiye'yi bekliyor efendim. Türkiye'de seçilecek olan hükümeti veya seçilecek olan konjektürel yapıyı ne belirleyecek? Daha doğrusu nasıl bir yapı olacak derseniz de en önemli belirleyici faktör Türkiye'nin dış politikada yakın çevresinde yaşanan gelişmeler olacak. İkincisi ekonomi olacak. Ekonomi çok büyük belirleyici etken olacak. Ekonomiyle ilgili yeni, söylenmemiş sözler söyleyebilen, daha yeni, daha radikal kararlar alabilen, biraz daha halkın ilgisini çekecektir. Özellikle gençlerin ilgisini çekenler bir tık daha öne çıkacaktır. Çünkü bu konjektürel yapının da artık değişmesi lazım. Yani ilerlemiyor çünkü. Yani sadece problem şu veya bu değil. Yani her tarafın birbirini suçluyor olması, ya o çok böyle itici bir durum uyandırıyor halkın gözünde. Yani sürekli bir kavga, sürekli bir itişme, bir didişme. Böyle bir atmosfer çok da hoş değil. Dediğim gibi iki belirleyici faktör olacak. Türkiye'nin dış politikası, yakın çevresinde yaşanan gelişmeler, içeride de ekonomi belirleyici faktör olacak lider profilinin oluşmasında. Lider profilinin dışında nasıl bir parlamento bizi bekleyecek? Parlamentonun ben daha çok karma, çok sayıda partinin de katılımıyla çok sayıda partiden seçilen renkli bir meclis bizi bekliyor diyebilirim aslında sonunda. Yani bu profile sahip bir lider ve çok sayıda temsilci, çok sayıda milletvekili,
renkli bir meclis bizi bekliyor diyebilirim efendim. Umuyorum ki Türkiye için hayırlı bir seçim olur, seçim süreci olur. Umuyorum ki gelecek günler ülke açısından daha verimli olur, daha doğru, daha ileri hedefler koyabiliriz. Ben şunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Çünkü her fırsatta söylüyorum. Halkın gündemi çok farklı. Bir de Anadolu'dan gelen bir feraset var. Yani bu millete ne kadar işte ittifaklar oluştursanız da ne kadar biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz deseniz de bu çok halkın bakış açısını değiştirmiyor. Yani kararını çok fazla etkilemiyor aslında. Baktığı farklı şeyler var çünkü. Nasıl ki belediye seçimlerinde açık ara fark atabildiyse vatandaşı etkileyen, vatandaşın kararını etkileyen farklı etkenler var. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunlara dikkat ederseniz bir şeyler yaparsınız. Yani burada şimdi evet iktidar partisini eleştiriyoruz, eleştirebiliriz. Yalnız ana muhalefet partisini eleştirenleri ben çok görmüyorum. Yani onun da bir şey yapması lazım. Şimdi iktidarda değilim, bir şey yapamam. Hayır efendim, iktidarda olmak zorunda değilsiniz bir şey yapmak için. Ana muhalefet partisi olarak da görevleriniz ve vasıflarınız var. Size bu millet ana muhalefet partisi olarak bir görev yükledi, bir görev atletti. Bu görevleri yerine getirin en azından. Yani böyle sadece şikayet, sadece eleştiri, her fırsatta hükümetin yanlış yaptığı konuları eleştirelim ama doğru yaptığı konulara da doğru diyelim. Hükümeti dış politikada yalnız bırakmayalım. Eğri ya da doğru. Yani bu hükümetin dış politikası değil ya, bu devletin dış politikası aslında. Yani biz dış politikada devletin varlığını ortaya koyuyoruz. Varlığımızı ortaya koyarak hareket ediyoruz. Yani en azından dış politikada destek verin. Dış politikada devletin yanında durun. Bunlar problemli ve bunları vatandaş görüyor zaten. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, vatandaş durumun idrakinde efendim ve farkında. Dolayısıyla yeni bir şey söylemeniz lazım bu millete. Yeni şeylerle ikna etmeniz lazım. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Yani Türkiye sadece işte şundan bir kişiden ibaret değil. Yani bu devlet bu topraklarda yıllarca hüküm sürmüştür. Kadim bir devlet geleneği vardır. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum bu bağlamda. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.